Merhaba arkadaşlar, Hadi Örsene YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomda çok tatlı, çok kullanışlı 1 yaş ölçülerinde hem kız hem de erkek bebeklerde kullanabileceğiniz bebek yeleğinin anlatımını yapacağım. Yeleğimi 3,5 numara şiş kullanarak ördüm. 1,5 yumakta ip kullandım. İpim anti peeling özelliğine sahip Alize Baby Best. 100 gramı 240 metre olan bir ip arkadaşlar. Bu renkte örmek isterseniz de renk kodu 382. Ölçülerimiz de şu şekilde. Beden genişliği 28 santim. Bedenimizin uzunluğu ise 34 santim. Bebeğin kilosuna göre 1,5 yaşa kadar da kullanılabilir. Yeleğimde 4 adet de düğme kullandım. Yeleğimizin arkası da böyle arkadaşlar. Kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz sevinirim. Yeni örgü videolarımdan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Şimdi yeleğimizin yapılışına geçelim. Örmek isteyen herkese kolay gelsin. Yeleğimize 3,5 numaralı şişe 38 ilmek atarak başlıyoruz. Şişime 38 ilmeğimi attım. Önce yeleğimizin sol parçasını öreceğim. İlk ilmeği şu şekilde ters olarak örüyorum. Daha sonra 2 ters 2 düz olarak örmeye devam edeceğim. 1 2 2 ilmek ters. Şimdi 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz olarak sıra sonunda 7 ilmeğimiz kalana kadar örmeye devam ediyoruz. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. 2 ters 2 düz olarak 7 ilmeğim kalana kadar ördüm. Bu 7 ilmeğim benim pat ilmeğim olacak. Pat ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Her iki yüzde de ters olarak öreceğim. Sıra sonunda yani 7. ilmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. İlk sıramızı örmüş olduk. Şimdi yine 7 ilmek pat ilmeğimi ters olarak örüyorum. 3 4 5 6 ve 7. Şimdi 2 düz 2 ters, 2 düz 2 ters olarak sıra sonuna kadar örmeye devam ediyoruz. Sondaki ilmeği düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Pat kısmımızı haroşa olarak örüyoruz. Sondaki ilmeği örmeden alıyoruz. Kenar kısmı yani dikeceğimiz kısmı ise düz olarak örüyoruz. Sıra başında örmeden alıyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. İki ters,
2 düz olarak sıra sonunda 7 ilmeğim kalana kadar örmeye devam edeceğim. Sıra sonunda 7 ilmeğim kaldı. 7 ilmeğimin 6 tanesini ters olarak örüyorum. Sıra sonundaki ilmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Buradan sayarsak 1 2 3 sıra ördük. Kenarda ise bir haroşa sıramız oldu. Şimdi 3 haroşa sırasına tamamlayıp ilik açalım. Yine pat kısmımızı haroşa olarak örelim. Diğer kısımları 2 ters 2 düz olarak pat kısmı 3 haroşa sırası olunca ilik açacağız arkadaşlar. Kenar pat kısmımız 3 haroşa sırası olana kadar ördüm. 1 2 3. Şimdi bu sırada ilik açacağım. 1 2 3. Üçüncü ilmeği örmeyelim arkadaşlar. 2 ilmek ördükten sonra 2 ilmeği birlikte örerek keselim. Daha sonra alttaki ipi şu şekilde şişime geçirip ters olarak örüyorum. Yani bir ilmek kesmiş, bir ilmek artırmış oluyoruz. 3 ilmek ters örüyorum. İliğimizi buraya açmış oldum. 2 ilmek ters ördükten sonra 2 ilmeği birlikte örerek kesiyoruz. Alttaki ipi şişe takarak bir ilmek artırma yapıyoruz. Daha sonra 3 ilmek ters örüp pat kısmımızı tamamlıyoruz. Buraya da ilk iliğimizi açmış oluyoruz. Şimdi yine 2 ters 2 düz olarak örmeye devam edeceğim. Bu kısmımız 11 sıra olana kadar örmeye devam edelim. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 sıramız olmuş. 11 sıraya tamamlayıp daha sonra model kurulumuna geçelim. Lastik kısmını tamamladım. 11 sıra olana kadar ördüm. Kenar pat kısmımız ise 2 4 5 haroşa sırası oldu. Şimdi modelimizin kurulumuna geçelim. Pat kısmımızı yine haroşa olarak örüyoruz. 7 ilmek ters örüyorum. Daha sonra kalan ilmeklerimi sıra sonuna kadar düz olarak örüyorum. Sondaki ilmeğimi yine düz olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka yüze geçtim. Arka yüzü de bir sıra ters öreceğim. İlk ilmeği örmeden aldım. Kalan ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modelimizi kurmadan önce ön yüzde bir sıra düz, arka yüzde ise bir sıra ters olarak örüp model kurulumuna geçiyoruz. Lastikten sonra 2 sıra örmüş oluyoruz. Ön yüzde düz, arka yüzde ters.
Pat kısmımızı ise ters olarak örüyorum. Sondaki ilmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Pat kısmımızı haroşa olarak örelim. Şimdi pat kısmımızı ördükten sonra buradaki ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek örmeden alıp bir ilmek ters örüyorum. İpim önde duracak şekilde bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. İpimi arka tarafa almıyorum. İpim her zaman önde duruyor. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek örmeden alıp bir ilmek ters örüyorum. Modelimiz 2 sıradan oluşuyor. Modelimizin birinci sırasını bu şekilde örüyoruz. Bir ilmek örmeden alıp bir ilmek ters, bir ilmek örmeden alıyoruz. Bir ilmek ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüp sıramızı tamamlayalım. Sondaki ilmeğimi düz olarak örüp modelimizin ilk sırasını tamamladım. Arka yüze geçiyorum. Şimdi modelimizin ikinci sırasını öreceğim. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Daha sonra ön yüzde ters olarak örmüş olduğum ilmeği arka yüzde de ters olarak örüyorum. Örmeden şişime takmış olduğum ilmeği ise düz olarak örüyorum. Ön yüzde yani modelimizin ilk sırasında ters olarak örmüş olduğumuz ilmeği arka yüzde de ters olarak örüyorum. Örmeden şişimize takmış olduğumuz ilmeği ise arka yüzde düz olarak örüyoruz. Yani bir ters bir düz olarak örüyoruz. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz olarak modelimizin ikinci sırasını örüp tamamlıyoruz. Sadece ilmekleri şu şekilde denk getiriyoruz. Ters olarak örmüş olduğumuz ilmeği ters, örmeden şişimize takmış olduğumuz ilmeği ise düz olarak denk getirip bir ters bir düz, bir ters bir düz olarak modelimizin ikinci sırasını örüp sıramızı tamamlıyoruz. Yedi ilmeğim kalana kadar bir ters bir düz olarak örüyorum. Pat kısmımızda 7 ilmeğim kaldı. 7 ilmeğimin 6 tanesini ters olarak, sondaki ilmeği ise örmeden şişime takıp diğer yüze geçiyorum. Modelimizi 2 sırada tamamlıyoruz. Şimdi 2 sıra ön yüzde düz olarak, 2 sırada arka yüzde ters olarak örüp gelelim. Model aralarımız 4 sıra olacak arkadaşlar. Yani 2 sıra ön yüzde düz, 2 sırada arka yüzde ters. Toplamda 4 sıra örüp gelelim. Kenar pat kısımlarımızı ise yine haroşa olarak örmeye devam edelim. Modelden sonra 4 sıra ördüm. Şimdi tekrar aynı şekilde modelimizi
kurmaya geçiyorum. Pat kısmımı ters olarak örüyorum. İlk ilmeği örmeden alıp diğer ilmeği ters olarak örüyorum. Bir ilmek örmeden alıp bir ilmek ters örüyoruz. Bir ilmek örmeden alıp bir ilmek ters örüyoruz. Modelimizin ilk sırasını bir ilmek örmeden alıp bir ilmek ters olarak örüp sıramızı tamamlıyoruz. Sıra sonunda olan ilmeği düz olarak örüp modelimizin ilk sırasını tamamladım. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilk ilmeği örmeden aldım. Ön yüzde ters olarak örmüş olduğum ilmeği arka yüzde de ters örüyorum. Örmeden almış olduğum ilmeği ise düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters, bir ilmek düz olarak örmeye devam ediyoruz. Modelimizin ikinci sırasını da bir ters, bir düz olarak örüp tamamlıyoruz. Sadece ilk sırada ters olarak örmüş olduğum ilmeği arka yüzde de ters, örmeden almış olduğum ilmeği ise arka yüzde düz olarak örüyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak ikinci sıramızı da örüp modelimizi tamamlıyoruz. Modelimiz iki sıradan oluşuyor. Model aralarımız ise 4 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Pat kısımlarımı yine haroşa olarak örüyorum. Sonda olan ilmeği örmeden şişime takıp ön yüze geçiyorum. Şimdi yine 4 sıra ördükten sonra tekrar modelimi kuracağım arkadaşlar. Model aralarımızı 4 sırada bir tekrarlayalım. 12 sırada bir de ilik açalım. Toplamda 12 model olana kadar örelim arkadaşlar. Sol parçamızı 12 model olana kadar örelim. Daha sonra kol ve yaka kesimine geçeceğiz. 12 haroşa sırasında bir de ilik açalım. Toplamda 4 tane de ilik açacağız. Şimdi yaka ve kol kesimine kadar örüp gelelim. 12 model sırası olana kadar ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 haroşa sırasında bir de ilik açtım. 4 tane iliğimiz oldu. Şimdi yaka ve kol kesimlerine geçiyorum. En son 12. modelden sonra ön yüzde bir sıra düz, arkada bir sıra ters olarak toplamda 2 sıra ördüm. Şimdi kesimlerimize geçelim. 7 ilmek pat ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. 7 ilmekten sonra şu şekilde buradaki ilmeğin yönünü çeviriyorum. İç tarafa doğru çevireceğim. Kesimlerimiz içe gelmesi için 7 ilmekten sonraki düz ilmeğimi çevirdim. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Daha sonra düz sırada olduğumuz için düz olarak örmeye devam ediyorum. Sekiz ilmeğim kalana kadar düz olarak örüyorum.
2, 4, 6, 8. 8 ilmeğim kaldı. 6 tanesi kenar pat kısmımız olarak devam edecek. 6 ilmeği haroşa olarak öreceğim. Buradaki 2 ilmeği yine kesiyorum. Bu defa şu şekilde kesiyorum. İlmeklerin yönü iç tarafa gelecek şekilde 2 ilmeği birlikte örerek kestim. İpimi öne aldım. 5 tanesini ters olarak ördüm. Sondaki 6. ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. Arka yüzde ilmeklerimizi ters olarak örüyorum. Bu sıramızı ters örerek tamamlayalım. Arka yüzü tamamlayıp ön yüze geçtim. Her iki tarafta da birer ilmek kesmiş olduk. Yine bu sırada her iki tarafta birer ilmek keseceğim. Pat kısımlarımızı ters olarak örüyorum. Şimdi yine modelimizi örmeye devam ediyoruz. Şimdi model sırasındayız. Yine her iki tarafta birer ilmek keseceğim. Bu defa ilmekleri düz olarak değil de model sırasında olduğumuz için iki ilmeği birlikte örerek şu şekilde ters olarak kesiyorum. Şimdi bakıyorum alttaki modelimizde hangi ilmek sırasındayız diye bakıyorum. Bu sırada ters örmemiz gerekiyor. Şimdi bir ters örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyoruz. Bir ilmek örmeden alıyoruz. Yine 8 ilmeğim kalana kadar bu şekilde örüyorum. 2, 4, 6, 8. 8 ilmeğim kaldı. Bir ilmek ters ördüm. Şimdi buradaki 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine her iki kenarda da birer ilmek kesmiş oldum. Kenardaki pat ilmeklerimizi ters olarak örüp sondaki ilmeği örmeden alıyorum. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde kenar pat kısımlarımızda olan ilmekleri ters olarak örüyorum. Kol tarafında 6 ilmek haroşamız var. Yaka tarafında ise 7 ilmek haroşamız var. Kol tarafında olan 6 ilmek haroşamızı ters olarak ördüm. Şimdi kesmiş olduğum ilmeği de yine ters olarak örüyorum. Ön yüzde ters olarak örmüş olduğum ilmeği arka yüzde ters, örmeden aldığım ilmeği düz olarak örüyorum. Bir ters, bir düz. Bir ters, bir düz olarak modelimizin ikinci sırasını örüyorum. Ön yüzde kesimlerimizi yapıyoruz. Arka yüzde kesim yapmıyoruz. Kenardaki pat ilmeklerimizi haroşa olarak örüyorum. Şimdi ön yüze geçtim. 4 sıra düz olarak öreceğim. Yine her iki kenarda da kesimlerimizi yapacağız. 3, 4, 5, 6, 7. 7 ilmek pat ilmeğimizi haroşa olarak ördükten sonra burada şu şekilde ilk ilmeği yönünü çeviriyorum. 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum.
ilmeğin yönü içe gelecek şekilde oldu. Düz olarak örmeye devam ediyorum. 8 ilmeğim kalana kadar düz olarak örüyorum. 2, 4, 6, 8. 8 ilmeğim kaldı. 2 tanesini şu şekilde ilmeğin yönü içe gelecek şekilde 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kalan ilmeklerimi ise haroşa olarak örüyorum. Sondaki ilmeğimi örmeden şişe takıyorum. Arka yüze geçtim. Arka yüzde ilmeklerimizin tamamını ters olarak örelim. Arka yüzü ters örerek tamamladım. Şimdi ön yüzdeyim. Yine her iki kenarda birer ilmek keseceğim. Pat ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Buradaki ilmeğin yönünü iç tarafa doğru çevirip iki ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Düz sırada olduğumuz için ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Model sırasında kesimlerimizi ters olarak kesiyoruz. Düz sırada ise kesimlerimizi düz olarak kesip sadece ilmeklerimizin yönünü çeviriyoruz. 8 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi şu şekilde ilmeğin yönü içe bakacak şekilde 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Kenarda olan ilmeklerimi haroşa olarak örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüze geçtim. Arka yüzü ters örerek tamamlayalım. Ön yüze geçtim. Model sırasındayız. Bu sırada yine modelimizi yapacağız. Yine kesimlerimize devam ediyoruz. Pat ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Model sırasında olduğumuz için kesmemizi şu şekilde ters olarak kesiyorum. Pat kısmından sonra iki ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Şu şekilde bakıyorum. İlmeğim hangi sırasında örmeden alıyorum ilmeğimi. Daha sonra bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek örmeden alıp bir ilmek ters örüyorum. İlmeklerimizin aynı şekilde gelmesine dikkat ediyoruz arkadaşlar. Sıralı olarak örüyoruz. 8 ilmeğim kalana kadar örüyorum. Daha sonra 8 ilmeğim kaldı. Burada 2 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi birlikte ters olarak örerek kesiyorum. Model sırasındayken ilmeklerimizi keserken ters olarak kesiyoruz. Aralarda ise ilmeklerimizin yönünü çevirip kesimlerimizi düz olarak yapıyoruz. 5 ilmek bu kenarda, 5 ilmek de bu kenarda kestik arkadaşlar. Kol kısmında kesimlerimizi yapmayacağız. Yaka kısmında kesimlere devam edeceğiz. Kol kısmında 5 ilmek yeterli olur arkadaşlar. Yine arka yüzü pat ilmeklerimi ters olarak ördüm. Kesmiş olduğum ilmeği de ters olarak örüyorum. Daha sonra bakıyorum. Örmeden almış olduğum ilmeği düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, bir ilmek ters olarak örüyorum.
Kesimlerimizde yaka kısmında devam edelim. Kol kısmında artık kesim yapmayalım arkadaşlar. Şişimizde 20 ilmeğimiz kalana kadar yaka kısmında kesimlerimize devam edelim. O kısma kadar örüp gelelim. Şişimde 20 ilmeğim kalana kadar kesimlerimi yaptım. Kol tarafında 5 ilmek, yaka tarafında ise 13 ilmek, toplamda 18 ilmek kestik. Şimdi şişimizde olan ilmeklerle örmeye devam edeceğim. Kenardan sayarsak toplamda 24 sıra olacak arkadaşlar. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 sıra olmuş. Kol kısmımız 24 sıra olana kadar modelimizi yaparak örmeye devam edelim. Daha sonra keserek sol parçamızı bitireceğiz. Kol kısmından 24 sıra olana kadar ördüm. Şu şekilde sayarsak da 20 modelimiz oldu arkadaşlar. En son modelden sonra bir sıra ön yüzde, bir sırada arka yüzde ördüm. Şimdi sol parçamızı keserek tamamlayalım. İlk ilmeği şu şekilde ters olarak örüyorum. Daha sonra ipimi arkaya alıp bir ilmek düz olarak örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Tekrar bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Kesimlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra omuzları dikerek birleştireceğiz. Kesip tamamlayalım. Omuz kısmını kesip sol parçamı tamamladım. Dikmek için de biraz ip bıraktım arkadaşlar. Şimdi sol parçamızı tamamladık. Sağ parçanın yapımına geçeceğiz. Ben daha önce sağ parçamı örüp tamamladım. Sağ parçamızda yine 38 ilmekle başlıyoruz. Yine aynı şekilde 12 model ördükten sonra yaka ve kol kesimine geçiyoruz. Yaka kesmemizi bu defa sağ parçamızın sol tarafında, kol kesmini ise sağ tarafında yapıyoruz. Kolumuz için burada 5 ilmek, yakamız için ise burada 13 ilmek keserek yine aynı sırada örüp sağ parçamızı da tamamlıyoruz. Sağ parçada ilik açmıyoruz. Sol parçamızda ilik açtığımız için bu parçayı bu şekilde örüp tamamlıyoruz. Ön parçaları ördükten sonra arka parçayı örmeye geçelim. Arka parçamızı da yine koltuk altına kadar ördüm. Şimdi kol kesimlerine geçeceğim. Ön parçalarda olduğu gibi arka parçamızı da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 model sırası ördüm. Arka parçayı 66 ilmekle başlıyoruz. 2 ters 2 düz olarak 11 sıra örüp daha sonra aynı ön parçalarda olduğu gibi modelimizi kuruyoruz. 12 model sırası ördükten sonra da yine ön yüzde bir sıra, bir sırada arka yüzde, toplamda 2 sıra örüp kollarımız için kesimlere geçiyoruz. Ön parçalarda olduğu gibi kenarlarda 6 ilmek patımız olacak. Sondaki ilmeği örmeyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek ördükten sonra
Düz sırada olduğumuz için buradaki ilmeği çeviriyorum. Düz olarak 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Daha sonra düz olarak örmeye devam ediyorum. 8 ilmeğimiz kalana kadar düz olarak örelim. Sıra sonunda 8 ilmeğim kaldı. İkisini şu şekilde iç tarafa doğru birlikte örerek kesiyorum. Daha sonra 5 ilmek haroşa örüp sondaki ilmeği örmeden şişime takıp arka yüze geçiyorum. 6 ilmek haroşa örüyorum. Diğer ilmeklerimi yine ters olarak örüp sıramı tamamlayacağım. Sıramızı ters örerek tamamlayalım. Ön yüze geçtim. Bir ilmek burada, bir ilmek de bu kenarda kesmiş olduk. 5 ilmek bu kenarda, 5 ilmek de bu kenarda keseceğiz. Ön parçalarda kesmiş olduğumuz gibi. Şimdi yine kesimlere devam edelim. Altı ilmek haroşa örüyorum. Şimdi model sırasında olduğum için 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Düz sırada kesimlerimizi düz olarak, model olan sırada ise kesimlerimizi ters olarak kesiyoruz. Şimdi alttaki modele bakıyorum. Alttaki modelin aynısı gibi örüyorum. İlmeklerimizi aynı şekilde denk getireceğim. Kesimi yaptıktan sonra kesimden sonraki ilmeğe bakıyorum. Bu ilmeği ters örmüşüz. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bu şekilde sıra sonunda 8 ilmeğimiz kalana kadar örmeye devam edelim. Bir ilmek örmeden alıyoruz. Bir ilmek ters örüyoruz. Sıra sonunda 8 ilmeğim kaldı. 2 ilmeği birlikte ters örerek kesiyorum. Daha sonra kenar pat ilmeklerimi örüp sıramı tamamlıyorum. Arka yüze geçiyorum. Altı ilmek haroşa ördüm. Şimdi kesmiş olduğum ilmeği de ters olarak örüyorum. Daha sonra ön yüzde ters ördüğüm ilmeği arka yüzde yine ters, örmeden aldığım ilmeği ise düz olarak örüyorum. Bir ilmek ters, bir ilmek düz olarak modelimizin ikinci sırasını örüyoruz. Kenar patımıza kadar bir ters bir düz olarak örelim. Kenar patımızı haroşa olarak örüp arka yüzü tamamlayalım. Arka sıramı tamamladım. Şimdi 2 ilmek burada kestik, 2 ilmek de burada kestik. 3 ilmek daha keselim. 3 ilmek burada keselim, 3 ilmek de yine burada keselim. Ön parçaların sıra sayısınca arka parçamızı da örelim arkadaşlar. Ön parçalardan sadece bir sıra eksik örelim. Arka parçamızın öne dönmemesi için
Bu kenar kısmını ön parçalarda 24 sıra örmüştük. Arka parçada ise 23 sıra örüp ön ve arka parçaların birleşimine geçelim. Arka parçayı kol kısmı 23 haroşa sırası olana kadar ördüm. Şimdi 20 ilmek örüp yaka kesmini yapacağım. Altı ilmek haroşa ördüm. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. Omuz kısımları için 20 ilmek ördüm. Şimdi 20 ilmek kalana kadar yaka kesmini yapıyorum. Bir ilmek düz ördüm, bir ilmek daha düz ördüm. Bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kestim. Tekrar bir ilmek düz örüp bir önceki ilmeği üzerinden geçirerek kesiyorum. Kesimlerimizi hem örüp hem keserek yapıyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Bir önceki ilmeği örmüş olduğumuz ilmeğin üzerinden geçirerek kesiyoruz. İlmeklerimizi çok sıkmadan keselim. 20 ilmeğimiz kalana kadar bu şekilde kesmeye devam edelim. İlmeğim kalana kadar yaka kesmini yaptım. Şimdi düz olarak örmeye devam ediyorum. Kenardaki haroşa kısmını ters olarak örüyorum. Şimdi omuz kısımlarının kesimini yapacağım. Daha sonra dikerek birleştireceğim. Omuz kısımlarını şu şekilde 2 ilmeği birlikte örerek kesiyorum. Yine ilmeklerimizi çok sıkmadan, çok da gevşek bırakmadan keselim. Omuzlarımızı bu şekilde 2 ilmeği birlikte örerek keselim. Daha sonra diğer omuza geçelim. Burayı da yine aynı şekilde şu kısımdan ip bağlayıp omzumuzu kesip tamamlayalım. Daha sonra yeleğimizin kenarlarını ve omuz kısımlarını dikelim arkadaşlar. Omuzları kestim. Şimdi dikmeye geçiyorum omuzları. Omuzlarımızı şu şekilde dikiyorum. Dikiş izi belli olmasın diye böyle dikiyorum arkadaşlar. Ön parçadan şu şekilde ilmeği alıp daha sonra arka parçadan da aynı şekilde ilmeklerin arasından iğnemi geçirerek dikiyorum. Omuzlarımızı bu şekilde dikip tamamlayalım.
Böyle dikersek dikiş izimiz belli olmuyor. Omuzları dikerek tamamlayalım. Omuzları tamamladıktan sonra kenarları dikmeye geçelim. Kenarları da şu şekilde dikiyorum. Son ilmeğin aralarına batarak birleştiriyorum. Yine bu şekilde de dikersek dikiş izi belli olmuyor. Düz örgüde yelek kenarlarını bu şekilde dikiyorum arkadaşlar. Haroşa örgüde daha farklı. Bu şekilde dikip ipi arkaya çekip ipimi gizliyorum. Böyle dikersek yine dikiş izimiz belli olmuyor. Düzgün bir dikiş elde etmiş oluyoruz. Kenarları ve omuzu birleştirip yeleğimizi tamamladım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yeni örgü videolarımda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.